Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda salaş, bohem tarzı bir hırka çalışması yapacağız. Bunu kendime ördüm. Çünkü bu tarz kıyafetleri çok seviyorum, çok da kullanıyorum. Her biri şeritler halinde tek tek ördüm. Videoyu çekerken 24 sıra demiş olabilirim. 22 sıra. Şu iki kısa parça. Uzun parçalar 40 sıra. Başta nasıl bir model öreceğim tam oturmamıştı kafamda. Yani bu şeritleri örerken. O yüzden burası da her ikisi de ayrı ayrı örüldü. Modeli bilerek başlasaydım şurayı 24 zincirle başladım hepsine. Burayı 48 ilmekle başlardım zincirle. Yani iki katı, iki şerit kadar örerdim. Ortada dikiş olmazdı. Dediğim gibi modeli örerken karar verdim. Siz aynı modeli örerken burayı 24 değil 48 zincir üzerinden örüp devam edersiniz. Diğerleri arka şöyle göstereyim. Buradaki dikişin olmaması için düz örersiniz. Diğerleri zaten kafes örgü ve çok basit. Videoda hepsini anlattım. Çaprazlamaya kadar her şeyi anlattım bütün detaylarıyla. 9,5 santim her biri, tamamı yani yarısı 30 santim. Tam 30 santim. Siz de buna karar verirken ne kadar geniş olmasını istiyorsanız ölçün. Yani bedeninizden sonra mutlaka mesafe bırakmanız gerekiyor. Tam bedeniniz kadar örmeyin. Biraz bol dursun. Sonra bunu yarısı ne kadar tutuyor? Bunu 3'e bölün. Sonra her bir şerit kaç santim olacağını zaten gösteriyor. Artık 7 santim mi? 10 santim mi? Ya da 42 beden örersiniz de 13 santim falan da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi ölçüleriyle oynayabileceğiniz bir model. Yüksekliğini de söyleyeyim. O da 42 santim. Tam 42 santim. Daha uzun, daha kısa, daha dar, daha geniş istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hiç zorlanmadan. Kol fakir kol dediğimiz boyda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra ve 19 santim ördüm. Şöyle başlıyor kol zaten. Şöyle. İsterseniz bileğe kadar uzatabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız zevkinize göre. Ben gene çok severek ördüm bu modeli. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi videoya başlayalım. Böyle bir marka kullandım. Her yerde bulunamayan bir marka olduğu için buna en yakını Nako Pırlanta ve ona benzer ipler kullanabilirsiniz ya da daha kışlık soğuk havaya daha uygun ipler de kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı ve 3,5 milim tığ kullanıyorum. Şimdi şu açık renkli desenli olan kısmı örmeye başlayalım. 24 zincir üzerinden örüyoruz. Bir ilmek sıkıştırıyorum. Üzerine 24 zincir. ...24 zincirden sonra şöyle tutuyoruz. Şu en son zincire batacağız. 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Ve 4. zincire ikili trabzan. Çektiğimiz şuradaki zincirle birlikte 5 trabzan oluyor. İki, dört, beş. Şimdi 2 zincir, 2 tane atlıyorum. 3. zincire trabzan. 2 zincir, 2 tane atlıyorum. 3. zincire trabzan. Şimdi 4 tane
trabzan oluyor. İki tane atlıyorum. 2 zincir, 2 atlayıp gene üçüncüye ve 5 tane trabzan. Başlarken ördüğümüz gibi. Son zincire 5. trabzan. 3 zincir çeviriyorum. Aynı şekilde örüyorum. Gene 5 trabzan, yani 5 trabzanın üzerine 5 trabzan. Gene 2 zincir. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Şuradaki ilk başlangıç ilmeği ile birlikte şu 2 tane atlayıp ortaya bir kafes, sonra 2 zincir boşluğa batıyoruz şimdi. Bir kere daha. Diğer boşluğa da 2 kere. Boşlukları trabzan, trabzanları kafes, boşluk olarak örüyoruz. 2 zincir gene şu ortaya gene boşluğa diğer boşluğa 2 zincir en son trabzanın üzerine bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdiki sırayı da gene bunun gibi örüyoruz. Son sıra gibi. Yani her sırayı bir kere daha tekrarlıyoruz. İkişer sıra ikişer sıra desen kuruyoruz. Şimdi gene 3 4 5 zincir gene kafes örüyoruz. Trabzanların üzerine trabzan. En son 2 zincir 2 zincir bırakıp başlangıçtaki 3. zincire bir trabzan. Şimdi şuradaki başlangıcı yineliyoruz. Gene trabzanlarla 3 zincir, ilk boşluğa zincirle birlikte 3 trabzan, diğer boşluğa 2 trabzan, toplam gene 5 trabzan. İki zincir, diğer boşluğa
aynı başlangıçta ördüğümüz 2 sırayı yineliyoruz. İki zincir, boşluklara trabzan, 2 trabzan, diğer boşluğa da 2 trabzan ve şu zincirli trabzana da bir tane, toplam 5 tane. Kenarlardaki trabzan sayısı 5. Şimdi bu sırayı tekrarlıyoruz. Yani iki sıra trabzanlarla başlıyoruz. Kafes, trabzan, kafes, trabzan bitiriyoruz. Sonra üstündekini kafes, trabzan, kafes, trabzan, kafes olarak tamamlıyoruz. Her bir desen ikişer kere tekrarlanıyor. Bu şekilde istediğimiz yüksekliğe ulaşana kadar örüyoruz. Ben aşağı yukarı bele kadar inen bir bluz ya da hırka düşünüyorum. Siz daha uzun ya daha kısa, nasıl isterseniz öyle örersiniz. Beş trabzan, 2 zincir, kafesin üzerine kafes, trabzanın üzerine trabzan. Bu şekilde bu tam ortadaki bunun gibi bir tane daha örüp yan yana koyacağız. Şurası yakayı oluşturacak. Yani burası daha kısa olacak. Bundan sonra ördüklerimiz tam omuza kadar gelecek. Şurası yakayı oluşturuyor. 24 santim 2 parçayı ördüm. Burası tam yakayı oluşturan bölüm. Şimdi koyu renk, bundan bir koyu iple şimdi şu yanlardaki renkleri örüyoruz. Bunu desenli örmüyoruz. Sadece kafes olarak devam edeceğiz. Gene 24 zincir çekiyorum. ...24 zincirden sonra şuraya batacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 tanesi trabzan, bir tanesi de aradaki mesafe için. Bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine. Bu şekilde kafes örüyoruz. Bir tane atlıyorum, diğerine. Bir, iki, üç, 4 zincirle dönüyorum. Trabzanların üzerine gene trabzan, gene araya bir zincir, bu şekilde tamamlıyorum. ...43 santim ördüm. Koyu gri olanı. Sıra olarak söyleyeyim. 40 sıra. Bu 24 sıra. Bunlar 40 sıra. Şu kısımda dediğim gibi yaka oluyor. Şimdi siyah öreceğiz. Bunların hemen
şöyle yanlarına gelecek. Kolun düşük tarafını oluşturacak. Yani tam koltuk altı, kolun düşük tarafı tam yan kısımları oluşturacak. Şimdi siyahla örüyoruz. Gene bunu ördüğümüz gibi örüyoruz. Gene 40 sıra, gene 24 ilmek üzerinden bunun ördüğümüzün aynısını 2 tane de siyah örüyoruz. Evet, şöyle birer parçada siyah ördüm. Aynı ölçülerde oldu. Şu gri ile siyah. Ortadaki daha kısa oldu. Yakayı oluşturuyor. Şimdi arka parçalarını örüyorum. Arka kısımda gene 2 tane siyah, 2 tane gri aynı şekilde örüyorum. Aynı ölçülerle. Sadece şu desenli olan kısmı biraz daha uzun örüyorum. 2 sıra eksik öreceğim. Yaka oyuntusunu oluşturacağım. Buradaki gibi derin bir yaka oyuntusu yapmayacağım arka kısım için. Şimdi önce hemen şu uzun parçaları örüp sonra desenli parçalarını örüp hepsini birlikte ön ve arka kısmı birleştiriyoruz. Şimdi bu parçalarda arka kısma ait olan parçalar siyah gri aynı boyda örüldü, aynı sırada. Bunlar arka kısmın desenli örgüleri. 38 sıra ördüm. Yani 2 sıra eksik. Şurada bir yaka ense oyuntusu oluşturmak için gene aynı ölçülerde gri ve siyah bütün parçalarını, bu şeritleri örmüş oldum. Şimdi bunları birbirine ekleyeceğiz. Şimdi bunları birbirine dikerek birleştiriyoruz. Koyu renk olandan 2 sıra daha eksik. Şu ense kısmı demiştik. Arka parçayı dikiyoruz şimdi. Bu 4 parçayı. Örgüleri bitirirken de ipler bırakmıştım dikmek için. Onları kullanıyorum. Şimdi şuradan 2 sıra aşağıdan başlıyorum dikmeye. Dikip bitirdikten sonra tığla ince bir örgü yapacağız. Ense, yaka ve hırkanın diğer taraflarına ince bir oya ile geçeceğiz. Siyah kullanmayı düşünüyorum. Şimdi burada sabitledim. Bütün bu kutucuklar hangi kutucuğu dikiyorsak karşılığında aynı sıradaki kutucuk denk gelecek. 3. sıradan itibaren bunu dikmeye başlıyorum. Her kutucuk birbirine denk gelecek. Ben aralıklarla şöyle iğneler koydum. Dikerken kaydırabilirim. Çünkü çabuk yapılabilen bir hata. Fark etmeden dikip gideriz. Sonra tekrardan sökmek zor olur. O yüzden bu iğnelerle görelim ki hatamızı çabuk fark edelim. Şimdi burada zincire batıyorsak karşılığında da zincire batacağız. Şuradaki şu çizgi halindeki sıra çizgilerini de gene tam karşılığında aynı yere batıyoruz. Kutucuklar birbirine tam denk gelecek. Zincire battığımızda karşı tarafa da zincir, yani şu yan kısımlar, sonra şöyle tam karşılığına bu şekilde dikerek parçaları birbirine ekliyoruz. Güzel, hafif bir dikiş oluyor. Tığla birleştirseydik biraz kalın oluyordu. Onu yapmak istemedim. İğneyle daha güzel sonuç aldım. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Şurada ön parçayı bu şekilde birleştirdim. Şöyle ortayı birleştirmedim çünkü hırkamı
bluz mu, hangisini yapacağıma karar vermediğim için şöyle görünüyordur herhalde. Şu kısmı henüz dikmedim. Buraya çaprazlama yapabilirim, düğme dikebilirim ya da birleştiririm bluz. Daha karar vermedim. Bir bitsin, bir üstümüzde nasıl duracak, hangisi güzel oluyorsa o şekilde devam edeceğim. Şöyle çok uzun olmayan, hani fakir kol dedikleri uzunlukta ördüm kolu. Siz tabii bunu daha da uzun yapabilirsiniz. Daha kısa tutabilirsiniz. O sizin zevkinize bağlı. Omuz hemen hemen şöyle şuradan başlıyor. Şöyle düşünün. Şöyle çok kısa olmayan ama bileğe kadar da inmeyen bir boy. Şöyle ince bir oya geçtim etrafına. Siyahla ördüm ki oyasını hırkada bir bütünlük sağlasın. Önü açık örmeye karar verdim. Şurayı siz örerken bütün olarak örebilirsiniz, şu açık rengi. Ben buna başlarken modeli tam oturtamamıştım kafamda. O yüzden her parçayı tek tek örmüştüm. Sonra buradan ekledim. Ama siz bu şekilde örerseniz şuradaki parçayı 2 kat ilmek atarak örebilirsiniz. Yani 24 ilmek üzerinden ördük her bir şeridi. Bunu 48 ilmek üzerinden örebilirsiniz. Kolu şu şekilde göstereyim hemen. Şöyle koltuk altından ipi bağladım. Her kafese 2 trabzan, 2 zincir, bir tane kafes atladım, diğer kafese geçtim. 2 zincir, bir kafes atladım, diğerine geçtim. Bu şekilde şuradaki şeritleri ördüğümüz gibi aynı şekilde örüp istediğim uzunluğa kadar geldim. Dediğim gibi bileğe kadar da uzatabilirsiniz. Sonrasında kol kenarlarına ve hırkanın bütün kenarına bir ince sık iğne geçiyorum. Trabzanların üzerine şurada 2 zincir boşluklar vardı. Oralara 2 kere boşluğa, trabzanın üzerine boşluğa 2 tane, trabzanların üzerine şimdi kafes örgüye geldik. Şu anda ense kısmı örüyorum. Bu koyu renklerin arasında 2 sıra daha aşağıda bırakmıştım. Şu ense oyuğunu oluşturmak için. Şöyle şuradan itibaren bakın dikiş burası. Şurada 1-2 sıra aşağıda. Şimdi şu köşeyi de göstereyim hemen. Şuraya ortaya gelebilmek için 2 tane ilmek var. Bu 2 tane ilmeği yani şuraya gelebilmek için önce doluyorum, bir yarım trabzan örüyorum. Sonra tam köşeye geliyorum. Şöyle yani şu köşenin yanındaki ilmeğe geliyorum. Oraya da bir trabzan. Sonra bu tarafa geçiyorum. Orada ilk ilmeğin içine gene ikili trabzan ve yanındakine bir yarım trabzan. Şurada da aynısını ördüm. Şuradaki yuvarlaklığı oluşturdum. Tam köşeli bir kenar olmaması için. Şurada biraz yuvarlak hale getirdim. Sonrasında bir örgünün içine bir boşluğa, bir örgünün içine bir boşluğa olarak devam ediyorum. İplikleri de örgünün içinde bırakıyorum.
İsterseniz boşluklara 2 kere batıp örebilirsiniz. Ben bir boşluğa bir örgünün içine batarak örüyorum. Boşluğa, örgünün içine. Şimdi hırkanın ön tarafında şu yakayı dönüyoruz. Onu tekrar göstereyim. Burada aynı şekilde dönmüştük enseyi de. Bir ortaya bir örgünün içine batıyorduk. Şu köşeye gelmeden önce, yani 2 ilmek bıraktığımız noktada doluyorum. Boşluğa bir yarım trabzan doluyorum. Örgünün içine ikili trabzan. Sonra bu tarafa geçiyorum. Hemen ilk ilmeğin içine şurada 1 2 3 4 5 trabzan vardı. Baştakine gene ikili trabzan, yanındakine yarım trabzan ve sık iğnelerle devam ediyorum. Şimdi burada aralarda kutuların içinde 2 zincir vardı. 2 tane dolduruyorum. Hem trabzanların üzerine hem kutucuklara, buralarda bir zincir olduğu için bir kere doladım. Bir de örgünün içine battım. Daha fazla örgü yaparsanız sık iğne sayısı fazla oluyor ve örgü kenarlardan açılıyor. Mümkün olduğu kadar tam denk getirecek ölçüde, sayıda sık ya da trabzan, hangisini örmek istiyorsanız o şekilde çalışmanız gerekiyor ki ördüğünüz örgüyle sonradan yapacağınız sık iğne sayısı birbirine tutsun. Ne kassın, küçülsün örgüyü, ne de açsın. Aradaki kaç tane zincir varsa ya da trabzanların üzerine birer tane, boşlukların içinde kaç tane zincir varsa o kadar sık iğne. Bir tane varsa bir sık iğne, 2 tane varsa 2 sık iğne. Şimdi tam yakayı, yani ortadayım, şöyle dönüyoruz. Son battığım yere bir kere daha batıp yan tarafa geçiyorum. İpi de, yani örerken karşımıza çıkan ipleri de kendi renginin olması gerekiyor tabii ki. Başka bir renk olunca arada gözükür. Kendi renginin içinde kaybediyoruz. Açık renk ipteki desenli örgünün aralarına 2'şer tane sık iğne, bir de örgünün içine. Bu şekilde şuradan başlamıştım örmeye. Şurada başlamıştım. Böyle örerek şöyle geldim. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Şuradan başladım sık iğneye. Böyle döndüm. Sonra yukarı yakayı, şimdi tekrardan başladığım yerde bitiriyorum. Bu bir sıra oya bana biraz zayıf geldi. Bir sıra daha ördüm. Şimdi çok daha güzel durdu. Bir tane kola örmedim. Burada birlikte örelim. Siyah iple öreceğiz ama artık şurada ipi bağlıyorum. Çünkü bir sıra yeterli görüp kesmiştim ipi. Şimdi
sıkılaştırıyorum bir tane sık iğne ile. 2 zincir çektim. 1 2 3 tane atlayıp dördüncü sık iğnenin üzerine bir sık iğne, 2 zincir, aynı ilmeğin içine bir sık iğne daha, 2 zincir, 1 2 3 ilmek sık iğne atlıyorum. Dördüncü ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, aynı ilmeğin içine bir sık iğne daha, 2 zincir örüp 3 zincir atlıyoruz. Çünkü arada şuraya bir 2 zincirlik tomurcuk örüyoruz. Bu da bir mesafe kazandırıyor çünkü. O yüzden 2 zincir çekip 3 ilmek atlamak tam denk geliyor örgüye. 3 atlıyorum. Dördüncüye 2 zincir, gene aynı ilmeğin içine bir sık iğne daha. İki zincir, 1 2 3, aynı ilmeğin içine bir sık iğne daha. Örgüyü bu şekilde bütün kenarları örerek bitiriyoruz. Bir tane de kordon ördüm. Yapılışını hemen göstereyim. Çok bol bir ilmek alıyoruz. Sonra onu şöyle geri alıyoruz. Şurada gördüğümüz bol çektiğimiz ilmeğe sonrasında öndeki ilmeği alarak devam ediyoruz. 2 tane ip gözüküyor. Şöyle bakın. Bunun önde olanını alıyoruz. Bu tek zincire göre daha kalın bir kordon. Çok ince gelirse yaptığınız kordon bu şekilde kalınlaştırabilirsiniz. Öndeki ipi alıyoruz her seferinde. Bu şekilde gayet güzel bir kordon oluşuyor. Kordon 40 santim yeterli oldu. Şimdi şöyle şurası ortası, iki tarafında eşit olması gerekiyor. Şöyle en tepe noktasındaki boşluğa dışarıdan içeri doğru alıyoruz. Sonra diğerini gene dışarıdan içeri doğru. Sonra kontrol edelim bakalım. İki uçta aynı uzunlukta mı? Evet. Şimdi buradaki ucu bu şekilde bu tarafa, buradaki ucu da bu tarafa alıyorum. Şurada iki tane boşluk kafesin alttaki kafesten alıyorum dışarı. Aynı şekilde bunu da çaprazladım. Sonra gene bu taraftakini şuraya, gene alttaki kafesten, bunu da gene şuradaki altta olan kafesten alıyorum. Aynı şekilde en son gene şöyle uçtaki
boşlukta burada sıkıştırıyoruz, ipleri çekiyoruz ki tam otursun. Bakın gayet güzel oldu. Biraz daha sıkı olsun istediğim için çekiyorum. Çok da büzüştürmeden, çok bol da bırakmadan şurada bir bağcık. Ben bunu bazen şuradan da takmaya başlarım. Bağcığı üstte bırakırım bazen. Öyle de çalışıyorum. Değişik, güzel oluyor. Evet, örgünün tamamı bu kadar. 38-40 beden. Yani ben bunu kendim ördüm aslında. 38 bedende biraz daha dökümlü duruyor. 40 bedende nispeten daha biraz oturuyor. Ama salaş bir model. Ne kadar bol olursa o kadar güzel duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek bir model olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.